Merhaba arkadaşlar, Altınkum pazarındayız. Fiyatları göstereceğim. Evet, sebze fiyatlarını. Tabii diğer pazar, aslında şöyle bir pazar da var. Ama onları es geçeceğim. O zaman çünkü video çok uzun olacak. Şimdi dilerseniz fiyatları göstermeye hemen başlayalım. Biraz titreme olabilir arkadaşlar. Gimbal unutmuşum çünkü. Çantaya koyduğumu düşünüyordum ama koymamışım galiba. Sistemet gitmeye çalışacağım ama ne kadar gidebileceğim bilmiyorum. Lahanalar çıkmış. Turşular da biliyorsunuz bu sırada tam turşu zamanı yapılıyor. Fiyat etiketleri olduğu için çok fazla konuşmayacağım. Gerekli olduğu durumlarda konuşmam herhalde daha uzun olur. Yalnız kameranın sapın olması ilginç oldu. Avucumu gösteriyorum da orada bir şey varmış gibi oldu. Sanki anlamda bir anlamda. O incir var hala. İncir bu sene iyi prim yaptı ya. Yani geçen yıllarda çünkü o kadar fiyat yüksekliği olmamıştı. Ama incir ağaçları mı kesildi, ne oldu bilmiyorum. Tabii bir şeyin fiyatın artması için ne olması, az olması gerekiyor. İncir ağaçları kesildiyse tabii bilemiyorum. O zaman fiyatları da yükseliyor tabii. Armuttan. Kavunlar bittiğini zannediyorum ama hala varmış ya. Kavun karpuz artık Turfanda'ya girecek neredeyse. Biliyorsunuz Turfanda'ya girince fiyatları artıyor. Kışlık kerevizler, lahanalar, pırasalar falan çıkmaya başladı artık gördüğünüz gibi. Ispanak da 50. İshak Bey. Dönüşte var mı? Pardon. Afyon'dan, pazartesi Afyon'dan. Olanlar Amasya'dan. Olanlar Amasya'dan. Patatesler Afyon'danmış. Soğanlar nereden dedi? Bir yerden dedi ama onu yapmadım. Duymadım. Kaç para söyledin? Soğanlardan uygun bir yerdendir işte. Nereden oluyor? Her yerde yetişiyor işte. Soğan da sarımsaklar. Bazı yerlerde daha güzel oluyor. Daha lezzetli oluyor. Evet geliyor. Gimbal olmayınca tabi tutacak yok. Dolayısıyla elim yoruldu ya. Şuradan görsün. Orada kalabalıklaştı. Ya 3-4 tane kahvaltı. 3 tane 200, bak burada artmış fiyat. 70 olmuş yani. Avokado çünkü geçen yıldan beri çok artmamıştı. Yeni artışa girdi galiba. Patates de 15'miş arkadaşlar şurada. Domatesler
25-30'dan artık 30-40 oldu galiba. %30'luk bir artış var galiba. Zayıflamaya iyi gelir. Bak nereden vuracağını biliyor. Şuradan devam edelim. Zayıflamaya iyi gelir. Üstlerde de ne kadarmış fiyatı? 130'muş. İnciler bir de şöyle var biliyorsunuz arkadaşlar. Bir de şöyle kurutulanlar var. Kivi. Kilosu 30. Ejder mavisi değil. Dandik bir meyve var arkadaşlar. Geçen gün denedim. Kivi daha iyi. Onu alacağınızda kivi alın. Ne biçim meyveydi o ya? Maşallah patatese bak bak. Gözlü bunun önüne diye çıktı sesim de onun için biraz gözlü çıkarttım. Limonlar da biliyorsunuz hatta 150'ye kadar çıktı. 100'ü yakalamıştım, 150'yi yakalayamamıştım. Birisi de o sen kaçırdın falan demişti. Kaçırmış olabilirim. Sarımsaklar da artmaya başladı biliyorsunuz. Oha 300'e çıkmış. En son gördüğümde 200'dü. Kilosu bunlar arkadaşlar. Bağ değil. Beyefendi ne oluyor hep falan gibi. Çünkü sadece elimi uzattığım için gimbal görünmediği için kamera da görünmüyor. Kamerada görünmeyince pardon. Dur. Şuraya başa gidelim geri gelirken. Annem bak o kadar yeterli. Arkadaşlar bu arada şeyi anlatayım. Ben sigarayı bıraktım. Bu konuyla ilgili bir video da çekeceğim. Ama bu arada 10-15 kilo kadar aldım. Dolayısıyla şu aralar o kiloları vermek için sabahları bisiklet, akşamları yürüyüş yapıyorum. Sanırım 4-5 kilo verdim. Diyet de yapmaya çalışıyorum ama diyet bana çok uygun değil galiba. Ne kadar başarılı olacağım bilmiyorum. Ya aslında diyet yapsam iyi olacak gibi ama çok emin değilim. Nasıl yapacağım o diyeti? Nasıl yapabilirim? Yumurta diyeti aslında uygun olur. Yumurta bildiğiniz gibi komple bir besin. Son araştırmalara göre de zaten biliyorsunuz ne derler? Kolesterolü yükseltmediği, kalp sağlığına zararlı olmadığı da zaten açıklanmış oldu. Dolayısıyla hani yapmamızda bir sakınca yok. Ben de onu yapmayı düşünüyorum. Abi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Yumurta diyeti. Yumurta diyetinde bol bol yumurta yiyorsunuz arkadaşlar. Karbonhidratları azaltıyorsunuz. Yarı ketojenik bir diyet olacak. Öğün sayısında günlük 2'ye düşürüyorsunuz. Yapabilirsiniz hatta 1'e düşürmek daha iyiymiş. Sıvı alımını unutmuyorsunuz. Ama hani sıvı almazsan da bir şekilde metabolizma daha hızlı çalışıyormuş. Yapabilirseniz öyle yapın diyorlar ama o zor biraz. Deneriz hani ketojenik diyeti biraz tamamladıktan sonra ama yapılabiliyormuş. Doktor Erik Berk Türkçe kanalını dinliyorum zaman zaman. Oradan aldığım tiyolar. Bamyalarda çok değişiklik olmadı. Şuradan devam edeyim. Dön gel.
Bunlar da kış meyveleri biliyorsunuz arkadaşlar. Onlar da yeni çıktı. Tabii ben konuşunca millet deli mi ne kendi kendine konuşuyorlar. Video için konuştum. Belirtmem lazım herhalde. Kendi kendime konuşmuyorum. Şunlar çıkmış arkadaşlar. Bunlar neydi? Trabzon hurmasıydı. Heh, tamam. Bazen ne olduğunu unutabiliyorum da. Narlar da çıktı biliyorsunuz. Taze taze. Nar ekşisi yapmak ya da ne bileyim hani nar suyu falan çıkartmak için kullanabilirsiniz. Pardon. Erik'te 25 orada. Geçen gün pestil yaptım ya, güzel oldu. Pestil tarifini vereyim arkadaşlar. Çok basit. Ne kadar basit? Şu kadar basit. Bir sudan geçiriyorsunuz, tozunu alıyorsunuz eriklerin. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Onu derin bir tencereye atıyorsunuz. Su koymuyorsunuz. Ve ılık diyorum ya, kısık ateşte mümkün olunca uzun süre böyle şerbet gibi hale alana kadar kaynatıyorsunuz. Yani ben en küçük o ocaktaki en küçük ocağın en az alevini açtım. Ne kadar 4-5 saatte istediğim kıvama geldi. Ondan sonra alıyorsunuz onu. Yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine çok ince olacak bir tabak, çok ince olacak bir tabak olacak şekilde seriyorsunuz. Sonra da ben fırın içinde kuruttum. Nasıl kuruttum? Fırının ayarını 30-35 dereceye getirdim. Fırın aşağı kapandı. Tam kapatmadım. Bir tane tahta kaşıkla açık tuttum. Yaklaşık 8-10 saatte kurudu. Yani gece elektriğin ucuz olduğu saatlerde denerseniz bir günde kurumuş olur. Ya da güneşe güveniyorsanız, toz olmayacağına inanıyorsanız ne yaparsınız? Yaparsınız. Dışarı ya da ne bileyim evin içine kurarsınız. Orada kurur belki. Ama sıcak olması da gerekiyor bir yerde. Rüzgar da alması gerekiyor. Rüzgar almazsa kurumuyor. Yok kızım. Mandalina 50 olmuş. Bir gelene bir 40'tı bir ara ya. Ne ara çıktı bu? Kendini almıyorsun yani. Buraya pazar erkenden geliyor ya. Kalabalık olmasına erken geldim. Saat 2 civarı arkadaşlar. Pazar kalabalık oldu. Niye bu kadar kalabalık oldu anlamadım ha. Millet herhalde akşama kalmadan bir an önce alacaklarımı alayım sonra gideyim diyor. Düşünüyor. Deniz börülcesi. Hala var demek ki. Şu ne olduğunu anlamadım. Şu kuş konmaz mı? Evet. Ne kadar? Nerede var abi? Bak öbür tarafta müşteri var diye gitti. Kuş konmazın bağı ne kadar? Efendim? Kuş konmazın bağı ne kadar? Bağı 100 liraymış arkadaşlar. Şu kadarlık bir bağ. Tezgah atlamamaya çalışıyorum. Dolayısıyla bütün pazardaki fiyatları görmüş olacaksınız arkadaşlar. Hani hafta sonu pazara gitmeyi düşünen varsa bu video bugün cuma, yarın akşama yetiştirmeye çalışacağım. Yarın akşam pazar günü pazara gidecek olanlar fiyatlara bakıp öyle gidebilirler. Demek bu kadarmış deyip en azından yanınıza o kadar nakit alırsınız. Pazarda biliyorsunuz her zaman kredi kartını kullanamıyorsunuz. Hatta çoğu zaman kullanamıyorsunuz. Normalde nakit kullanmanız gerekiyor. Ama bazı tezgahlar bazen işte kredi kartı kullanımı açmışlar diyeceğim. Öyleler. Şunlar frenk inciriydi galiba. Bunlar tane 25. Şu benim sevmediğim ejder meyvesi. Kivi daha iyi. Şuradan bakıp şöyle gideyim arkadaşlar. hadi kolay gelsin. Konuşmayacağız dedik, bir sürü konuştuk ya. Şimdi sustum çünkü ağzım kurudu. Soda çantada olduğu için içemiyorum. Sen buradan şu
Var mı fiyatı? Ay ay ay. Varmış 35'miş. Zencefil de çıkmaya başladı arkadaşlar, biliyorsunuz. Kış geliyor. Hastalıklar da artmış diye duydum. Hani zencefil evinizden eksik etmeyin. Gerek toz haline, gerekse de taze haline. Balla çok iyi bir şey oluyor, ikili oluyor. Özellikle toz zencefili balla karıştırıp merhem gibi kullanırsanız gayet hani virüs var bir şey oluyor. Burada fiyatlar varmış da şuradaymış. Yeşillikler de artık pahalanmaya başladı diye düşünüyorum. Çünkü ne oldu? Fiyatlar değil, iklim değişmeye başladı artık. Pazarın büyük olduğunu unutmuşum ya. Bir tart abla. Tamam bitti. Burada pazarcılar gayet ciddi, beni güldürmüyorlar. Ben de gülmüyorum. Girişin gıcık gıcık diyenler de gıcık gıcık güleyim ya onlara da. Mango. Trüf meyve için en sevdiğim mango arkadaşlar. Öbürleri bence trüf meyve sebze değil ha. Şunları göstermedik ya. Pardon. 70. Pardon diyorum da beni anlamıyorlar tabi. Burada turistler bol miktarda var. Patlıcanlar hala ucuz. 15. Biberler değişiyor ya. Bunlar 70-80. Gerçi bunlar 60'tan aşağı düşmemişti. Tamam abi. Sağ ol. Teşekkür ederim. Çilek arkadaşlar artık Turfanda'ya geçtiği için fiyatı da yükseldi. Biliyorsunuz bir ara 80'e kadar, hatta 50'ye kadar düşmüştü yazın. Harbiden ya, bu pazar niye bu kadar kalabalık oldu? Keselim mi? Oo, bayağı kalabalık oldu. Ne kadarmış? O da 20'ymiş arkadaşlar. Şuradan geçeyim. Geçmiş olmuş. Fiyatlar varmış. Şurada. 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 Ve şurada. Kral çek. Merhaba. Ters ışıkta kaldır ama ne yapayım, yapabileceğim bir şey yok. Aynen. Işık karşıdan gelirse görünmezsiniz normalde. Bilginiz olsun.
Yerli muzlar arkadaşlar 60'a yükseldi. Biliyorsunuz. Biliyorsunuz diyorum da. Evet şunlar. Limon 15 liraya kadar düştü yine arkadaşlar. Oha lahanalara bak kocaman. Karettalar gibi olmuşlar. Turşu suyu ve turşu. Merhaba. Öbür pazarlardan hatırlıyorum abi. Pazarda genelde ya bu oluyor ya da hiç olmuyor. Hani bizim pazarda hiç olmuyor. Başka pazarlarda bazen görüyorum, bazen görmüyorum. Bu pazarda gördüm. Bir de limanda görüyordum galiba. Kuru yemişler vardı, onun için buraya döndüm de. İncirler, şu küçük incirler güzel görünüyor ya. Unutmazsam giderken alayım. Hurma mı? Bunlar değişik mini hurmalar. Bunlar da 150'ymiş. Ama şunları öneririm. Bunlar şeker oranı çok yüksek değil. Dolayısıyla daha iyi. Hele benim kilo almışsanız fazla 15 kilo. Şuradan devam edeyim arkadaşlar. O kısım bir kısmını çekmedim. Orayı çekeceğim. Aklımda. Şurayı çekmek için geldim. Biberiye biber yani acı biber. Kuşlar güzel kokuyor ya. Gayet düzenli bir tezgah. Ispanaklar bir tek tek dizilmiş. Şuna bak. Dediğim gibi şunlar çıktı. 50'den giriş yaptı arkadaşlar. Dışarının fiyatı artık yükselir mi onu bilemeyeceğim. Şuradan devam edeyim. O kısmını atlamıştım çünkü. İncircinin oraya gelene kadar bir tezgah varmış zaten ya. Aslında çok da atlamış sayılmazmış. Bindi bindi. Şuradan kalan son ürünlerin fiyatlarını da göstereyim size arkadaşlar. Baba. Heh, fiyat gösteriyorum. Enflasyon canavarı biz yiyiz abi. Emeklinin haline bak. Açlıktan da kadar Röportaj yapmıyorum, sadece fiyatları çekiyorum. İzleyenler yorumu fiyatın altına yapsınlar arkadaşlar. Arkadaşlar siz yorum yapmıyorsunuz hakikaten ya. YouTube. Hı hı. geçer miyim? Sen de göründün tabi. Göründün. Enflasyon canavarı diyor. Haklısın, tamam. Enflasyonu düşürmek için ne yapıyorlar ama halkın alım gücünü düşürüyorlar.
Zam yapmayınca tabii köylümüz de zam yapamıyor. Çünkü o zaman insanlar hiç alamıyor. Zaten hiç alamıyorlardı. Hiç alamayacaklar. Enflasyon bu şekilde düşürürse düşürsün ama insanlar sürünür. İnsanlar sürünce de hani enflasyon olsun olmasın ne fark edecek? Yani insanların maaşına bir zam yap. İnsanlar bir rahatlasın. Ondan sonra ne yapacaksan yap. İnsanlar böyle sürünüp ondan sonra enflasyonu düşürün demenin de bir anlamı yok değil mi? Yani hiç kimse harcama yapmazsa tabii enflasyon düşer dediğimiz gibi arkadaşlar. Hani alım gücün düşmesi demek insanların da yani alacağı bazı şeylerden vazgeçmesi demek. Örneğin işte ne bileyim 5 kilo alıyorsa 1 kiloya düşürmesi lazım. İşte ne bileyim 1 kilo alıyorsa 100 grama falan düşürmesi lazım ki bu şekilde enflasyon gerçekten düşer. Ama dediğim gibi hani bu şeyden dolayı düşmüş olur. Hani insanlar kendinden feragat ederek bir takım alacaklarından şey yapar ama hani ya hani lüks şeylerden vazgeçmek anlarım. Hani zaten insanlar dışarı çıkıp bir şeyler yiyip içemiyor. Bari en azından temel gıda maddelerini alabilsinler. Onları da düşürse ne yapacak yani? Açtan ölme kısmında biliyorsunuz. 70. Yetersiz sağlıksız beslenince hastanelerde sürünerek ölüyorlar. Beslenler ne kadar? Şunun fiyatını göremedim. Ha 50'ymiş. Pardon. Video uzamasın diye fiyat sormuyorum arkadaşlar. Şarjım da azaldı bir yerde lönk diye. Gerçi yedek getirdim ama dolması powerbank getirdim. Yedek batarya bulamıyorum. Daha önce söylemiştim size. Bu GoPro 8'di. Yedek bataryasını bir tek Amerika'da bulabiliyoruz. Avrupa'da da yok. Amerika'da oturan ve yakın zamanlarda gelecek olan varsa arkadaşlar bana yazsın. Ben bir iki tane en azından batarya siparişi vereyim. Bana gelirken getirebilse çok memnun olurum. Ödemesini yaparım. İster nakit ya da ben siteden ödemeyi kredi kartımla yaparım. Adres olarak orayı belirtirim. Ona gelir. O da gelirken çantasının bir köşesine atar bana getirir. Gerçekten çok memnun olurum. Yoksa böyle şarjı bitti bitmedi falan. Bazen çünkü hani çekmek istediğim bölümler oluyor. Çekemiyorum. Hani pazar videosu tamam. Çok da uzatmamaya çalışıyorum ama ne yapayım hani uzun olması gereken bir bölüm oluyor bazen. Abi çıkışta 50 lira ödersen. Al bak beni aldırma ha. Tamam ben de o zaman yapayım reklam parası. Beni yerken aldırma da ne aldırırsan aldır öyle güne karşı. Hayır yok abla sen kameranın önünden çekilirsen yemek yerken görünmezsin. Meyveleri deniyordu herhalde de ondan sonra beni yemek yerken çekme dedi. Tabii niye çekeyim ama. Gerçi ben de dedim hani kameranın önünden çekilirsen tabii ki görünmezsin. Sonra kaçtı resmen. Resmini çekiyorum abi. Video çekiyorum. İnternet, YouTube'da. Ayvalar çok olunca ne oluyor? Kış uzun mu geçiyor? Şimdi kış uzun mu geçecek? Yağış ne olur derler. Yağış olsun da kış. Gerçi buraya hani Çetin olur derler. Kış çok olur. çok olacak değil mi? Bakalım arkadaşlar bu deneyimi olacak. Bakalım siz de yazın. Fikriniz nedir? Nursen abla diyorum da abla dememem lazım aslında yaşıtız neredeyse. Benden bir yaş belki büyük olabilir. Onun söylediği yani Nursen Çıtır'ın söylediği kış çetin geçecek. Başka kanallarda da duydum. Kış çetin uzun geçecek. Siz de katılıyor musunuz buna? Veririm. Yani muhtemelen katılacaksınız. Ben de çünkü hani çocukken falan duymuştum öyle. Ayva ne kadar bol, o kadar uzun bir kış geçiyor diyorlardı. Bakalım göreceğiz. Bir bakayım böyle. Taze. Buyur abla. Buyur abla. Videoyu Nereye alınıyorsunuz videoda? yok onları çekmedim can. Çekelim benimkini çeksen bak benim tezgahım Tamam. orijinal. Tezgahları çekiyorum da yüzleri çekmiyorum. He. İstiyorsan çekeyim. Yok çek. Gerek yok. Reklama gerek yok.
reklam yani tezgah yani buradaki tezgah oradaki tezgah nasıl ayırt edecek? Benden mi? Ay, Tabii ki istiyorsan. teşekkür ederim. Tamam. Neyse tamam zaten görürsen. Çekme çekme. Gerek Yok tamam. Hani çekecek kadar şeyim yok çünkü şarjım yok. Şeyi de uzatmayayım. Çekimi de zaten sonuna geldik gibi. Buyurun. %5'e düştü arkadaşlar. Şurada neyse Allah'tan 2 tezgah kaldı. Çekimi bitirebildik. Çekim parası alacağım diyor. Ben de reklam parası alacağım. Hadi bakalım. Naomi'ler şeyler sanki onlar. Manken mi? Yok YouTube. Meyveleri görüyorlar sadece. Bir de fiyatlarını. Başka kimseyi görmüyorlar. Bir de merhaba diyen varsa onları görüyorlar. Şimdi herkese gösterdim. Kameranın açısına bakarsanız zaten sadece tezgahları çekiyorum. Hani ünlü olduğunuzu falan düşünmeyin. Ancak meyvelerin, sebzeleriniz ünlü olabilir. Tabii uyanık esnaf ne yapıyor? Hemen merhaba diyor oradan. Onları çekiyorum. Buyurun. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun efendim. Peynir siparişi aldım. Giderken peynir de alacağım. Bakalım hangisini alacağız. Buyurun. Hoş geldin. Baka baka. Ha? Hayır. Yabancıya mı benziyorum ya? Türk'üm ben. Merhaba, hoş geldiniz. Tamam ben de nereye mi benzetti dedim. Abi merhaba. Merhaba. Abi ünlü olmayalım. Nail Tufan. Ünlü olmayalım bak. Bilmiyorum olabilirsin bilemiyorum. Yok ya zaten bir kişi var. Onu da hani yarısı izliyor yarısı izlemiyor. Bilmiyorum. Belki olursun belki olmazsın. Buradan izleyen varsa olursun kesin de. İyi satışlar. Şuradan geçeyim arkadaşlar. Hazır mı abla? Abla hazır mı? Bu mu aşkım? 4 tane değil mi? Şu zeytinler ne kadar iyiydi ya. Şu ve şu çok iyiydi. Fiyatları biri 220 biri 300. Fiyat niye farkı var ki acaba? Bir de şurada var. Anons yapılıyor ama mikrofon bende için duyulmayacaktır. Ya da duyuluyor bilemiyorum. Hoş geldiniz, buyurun. 20 adet 90, 4,5 liraymış yani yumurtalarda. Zaten 6'ya kadar çıkmışlar herhalde de. Tam hatırlamıyorum. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Adam, buyurun. Ayşe Hanım buymuş. Burada peynircilik. Teşekkürler. Peynir iyiymiş. Balıkları da göstereyim arkadaşlar. Biliyorsunuz balık sezonu açıldı. Dolayısıyla taze balıklar da tezgahlarda yerini buldu. Şurada O hangisi? palamutlar taze görünüyor. Ne kadarmış? Tanesi 150'ymiş. 4 tane 500. 4 tane de 500 yani 125'e de geliyormuş. Kalanlar her biri 1 kilo. Her biri 1 kiloymuş yani. Uygun fiyatlı protein kaynağı arıyorsanız palamutu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ya da hamsi deneyebilirsiniz. Onun kilosu da 200'müş. Diğer balıkta da deneyebilirsiniz. Onların fiyatları artmış yani 500. Sezon kapanmadan önce hatırladığım kadarıyla 300 arasındaydı. Gerçi 300 de varmış hala buralarda. Turna güzel balık da bu kadar minik olmaması lazım ya. Biraz daha sanki şunlar. Deniz turnası. Kara turnasını denemiştim.
göl başında. Göl yazı. Feneri Göl de çek yazıda. baba, feneri. Fener ha. Bak şu kuzuları çek. Karadenizler. Fiyatları yok ama ben fiyatları çekeyim. Fener ne kadar? Fener. Fener 750. Kilosu mu? Tanesi Evet. mi? Kilosu 750'ymiş. Kilo. Kuzu dediğin şu mu? Kuzu 400 lira kilo. Tamam. Şu değil mi? Evet. Ha, tamam arkadaşlar buymuş. Kilosu onun 400'müş. Şöyle Evet. geçebilir miyim? Daha sormak istediğim şey var. Sorabilirsin, yardımcı olurum ben. Tamam. Ya peki bir şey sorayım. Torik'le şey aynı mı palamut? Tabii. Torik palamutun büyüğü. Ha tamam. Olmuş hali. Ha arkadaşlar torik şunlar bakın. Onlar kocaman palamut gibi görünüyordu. Palamutun büyümüş. Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Hazır paket yapacağım. Kardeşim. Palamutlar yine burada da var. Burada ne kadar? Burada da tanesi 150'ymiş arkadaşlar. Şeyleri kırmızı olduğuna göre taze. Şunlar kırmızı olunca arkadaşlar şunlar ne kadar kırmızı o kadar taze demekmiş. Aklıma gelmedi ki. Aklardı tamamdır. Şöyle merak ettiğinizi durdurup videoyu izleyebilirsiniz. Bakabilirsiniz. Yeni çıkanları bunların 300'lü arkadaşlar. Burada 500. Diğerleri neymiş bakalım. Şurada o rüzgar geldi. Burası arkadaşlar hala çok sıcak. Yani nasıl diyeyim? Şey zamanları sıcak oluyor. Gündüz. Şu anda gündüz. Öğlen civarı ve sıcak. Şuradan devam edeyim size. Fiyat olanlar şey yapacağım. Direkt sormayacağım. Çünkü çok fazla ürün var biliyorsunuz. Hani bir tane kuru yemiş olsa sorarım. Ama bir sürü kuru yemişi var. Bir sürü de ürün var. Sormaya kalkarız. Kuru yemiş fiyatları olur sadece fiyat. Yalnız kuru yemiş fiyatları yılbaşında kaç olur acaba? 1000 olur kesin diye düşünüyorum. Şu anda 800 arkadaşlar. 800 dediğim ne biliyor musunuz? Şu altın ayarı dediğimiz Antep fıstıkları. 800. Kesin 1000 olur. Karışık olan var mı? Karışın en pahalısı. Hadi ona da bakalım. 550 görünüyor galiba. Gerçi daha pahalısını yapabiliyorlar. Antep'te kalınca onlar şey daha pahalı oluyor. Burada baharatçılar ve lokumcular var. Ha, kuru bakliyatların fiyatlarına da bakalım. Taze fasulye ile kuru fasulye neredeyse aynı ya. Yok pardon, barbunya ile aynıydı. Beyaz fasulye ile aynı. Ne? Tayland pirinci 30 lira. Niye öyle? Basmati Hindistan. Yerli pirinçlerde 90'a kadar gidiyor kilosu. Şöyle geçelim. Baharatlara da şöyle bakmış olun arkadaşlar. Fiyatlar üzerinde yazıyor. Keten tohum ben alacaktım ya. Unutmazsam alayım. Ha, lif kabağı. Bu lif kabağı arkadaşlar. Hatırladığım kadarıyla. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonra benzer videoların gelmesi için bu benim için çok önemli. Zaman ayırdığınız, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.